Merhaba efendim. 6 aydan beri Mars'ı yengeç taşıyan sevgili yengeç burçları, yükselen burcu yengeç olan dostlar. Retrolar geçti. Mars yengeçten 18 Nisan günü artık ayrılıyor. Çok yoruldu yengeç burçları biliyorum. Hayatlarının belki de en ağır dönemlerini yaşadı bazı yengeç burçları. Şimdi Nisan ayında neler olacak? Evet, Nisan ayında aslında yengeç burçları için kaybedilmiş hakları, yenmiş hakları, erişemedikleri belki o daimi mutluluk diyelim. O hassasiyetlerinden geliyor, o vicdanlarından geliyor. O biraz olayları daha çok içselleştirmelerinden geliyor. Biraz öyle bir etki de aldılar çünkü. Mars'ın tabii burcunuzda olması, işte retroları falan hakikaten özellikle Mart ayında oldukça yorucu oldu. Şimdi bu arada tabii Merkür'ün, Venüs'ün hani balıkta retrosu aslında yengeçler oradan retro da olsa desteklemeye devam etti. Şimdi retrolarımız bitiyor. Bir kere gözümüz aydın, oradan rahatlıyorsunuz. Mesela yurt dışı işim vardı. Eğitimle ilgili bir durumum vardı. Üniversiteye gidiyordun ya da o alanlarda ticaret yapıyor olabilirsin. Buralarda oldukça zorluklar yaşamış olabilirsiniz. İşte engellenmiş olabilirsiniz. Gecikmeler, beklediğiniz haberler gelmemiş olabilir. 7'sinden sonra Merkür Retrosu bitiyor burası. Rahatlıyor. Ve 14'ünde de Venüs Retrosu bitiyor. Bu alanda bir kere rahatlıyorsunuz. Hukuki süreçler vesaire olmuş olabilir. Daha böyle devletle ilgili konularda yorgunluklar ya da biraz zorlanmalar yaşamış olabilirsiniz. Retroların bitimiyle hani bu alanlar çözülüyor artık. Daha rahat anlaşmalar, devamlılıklar sağlayabilirsiniz. Şimdi yengeçler için çok önemli bir ay yine. Çünkü Terazi burcunda 13 Nisan'da bir dolunay var. Yine süreci tamamlayacak bir zaman dilimi. Yani süreç dediğimizde zaten içinden geçtiğiniz meslek, burada iş, kariyer alanı çok çok önemli. Orada bir tutulma yaşadık Mart ayı içerisinde. Şimdi eğer ki 9 derecelerde falan böyle MC'de bir şeyleri olan yükseni yengeç olup da veya kendi yengeç bir arkadaşımız izliyorsa beni, işte 9 derece ne diyelim 5 ve 15 derece arası diyelim. Mutlaka tutulmadan etki aldınız. Bu da ne demek? Kariyerde, bir de Neptün oraya geçti. Çok önemli bir yeni zaman dilimi başladı. Yani yengeçlerin hayatlarında yaptığı işten tutun, benzer şekilde de hiçbir şey aslında eskisi gibi olmayacak bu süreçle beraber. Ve bu süreç 13 Nisan'daki Dolunay'la aslında bir şekilde artık tam ortaya çıkacak. Aile, yaşam yeri, ikili ilişkileriniz, biraz böyle alım satımla ilgili konular, emlak yani. Anne baba konuları. Uzak bir yerden haber bekledin hep. Mesela sevgilin var, gidemedin, eşin var, işte ticaret yapıyorsun, engellendin vesaire. Böyle benzersiz şeyler yaşadın. Bunlarla ilgili süreçler, ki para da burada çok önemliydi yengeçler için. Bunlar değişiyor. Bu dolunay çok önemli etkilere sahip gerçekten. Zaman zaman zorlayıcı da olabilir. Yine ekonomi ve finans alanlarında bazı dengeleri kurmanız gerekecek. Özellikle arkadaş, sosyal çevre burada biraz zorlayabilir. Orada dost seçimlerinizi, arkadaş seçimlerinizi biraz ayıklamanız. Belki ayıkladığınız ama özellikle Nisan'ın 20'sinden sonra buralarda bir tık daha özenli olmanız dikkat çekecek, zaten göreceksiniz. Nisan'ın 20'sinden sonra Nisan sonu Mayıs'a kadar hatta sosyal alanlarınız çok ön planda olacak. Dediğim gibi bazı dostluklara, arkadaşlıklara yenileri katılabilir. Eskilerle vedalaşabilirsiniz. Şimdi önemli bir tarihimiz de 18 Nisan. Çünkü 18 Nisan özellikle tüm akan enerjiyi değiştirecek bir tarih. Bunlar astrolojik haritalarda derecelerle belli olur. Şimdi her yengeç hemen etki almayabilir. Kimileri Nisan'ın işte sonunda, bazıları Mayıs'ta alacak. Çünkü bu transit Mayıs sonuna kadar sürecek. Para devreye giriyor. Alışverişler, 18'inden sonra harcamalar, bir takım finanse durumları, yatırım, bir şey sattın, emlakla ilgili bir durumun yatırımı olabilir. Krediler öne çıkacak bazı yengeç burçların hayatlarında. Bunları Nisan ayında yönetmek önemli olacaktır. Özellikle 20 ve 29 Nisan arasında finans durumlarına biraz dikkat çekmek istiyorum. Direkt etki almayacaksınız ama
yine de harcamalar konusunda, gelir giderler konusunda bazı dengeleri değiştirecek durumlar gerçekleşebilir efendim. Ve yine önemli bir tarihimiz 20 Nisan. 20 Nisan itibariyle artık kariyer evinizde gezinen şu anda Güneş Koç burcunda Boğa burcuna geçiyor ve 20 Nisan itibariyle de sizin gündeminiz değişmeye başlıyor. Biraz önce bahsettiğim sosyal dinamikler, arkadaşlarınız, toplum içindeki imajınız, bunlar daha sizin için prestij meselesi olacağını düşünüyorum. O yüzden de orada dostluklar, aniden arkadaşlıklar böyle benzersiz şekilde değişime uğrayabilir. Çok ani gelişen durumlar, konular orada sizin yönünüzü değiştirebilir. Yeni insanlar girebilir hayatınıza. Bazı yengeçlerin yeni tanışmaları olacak. Ama şunu da eklemek istiyorum. Bazı yengeçlerin iş hayatlarını da etkileyecek, yönlerini değiştirecek tanışmalar işte o esnada gelebilir arkadaşlar. Özellikle 13 Nisan'daki tutulmanın etkileri Nisan'ın 10'u gibi çok güçlü bir şekilde gelmeye başlayacaktır. İşte ev alma, işte ev satma, uzun zamandır kiraya veremediğin veya kiralamak istediğin ya da taşınmak istediğin bir durum varsa ofisle de ilgili olabilir bakın. Hani çalışma yerindeki mekanla da alakalı olabilir ama aile içindeki kişileri de çok ilgilendiriyor. İşte uzakta birisi vardır. Ne bileyim ne olabilir bu? Yani çocuğun olur, sevgilin olur, yeni bir ticari bağlantı kurarsın gibi gibi durumları geliştirecek. Çok önemli bir dolunay. Çünkü tutulmadan sonra yaşanacak. Dolayısıyla da hayatınızdaki şu anda akan süreci hızlandıracak bir şekilde. Yani hayatınıza şekil vereceğini söyleyebilirim. Doğum haritalarınıza bakın. 23 derecelere yakın eğer terazi burcunda yerleşiminiz varsa direkt bu aydan en güçlü bu anlamda etkiyi alacaklar. Bazıları ekonomik şartlar nedeniyle yapamadıkları diyeyim işte yerleşim yeriyle ilgili konuları da tekrar devreye sokacaklar. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. 18'inden sonra gökyüzündeki enerji seviyesi çok yükseleceği için ateş elementi yükseliyor. Dolayısıyla çok ani hızlı girişimler de yapma olasılığınız var gibi duruyor efendim. İzlediğiniz için sağ olun. Nisan ayı burç yorumlarınızı. Eğer abone değilseniz abone olmayı, lütfen yorum yapıp beğenmeyi de unutmayalım sevgili dostlar. Hoşça kalın.